Sevgilimiz yok ki müzeye gidelim diye gibi bir şeye gidiyor olabiliriz yani. Geçen bir tane kadın çıkıyordu. Ablacığım nereye dedim. Acile gideceğim, ben iyi değilim, bayılacağım galiba dedi. Birileri koluna girmiş kadın var. Tamam sen çıkabilirsin dedim. 3 sezon nasıl çalıştınız ve nasıl hala birliktesiniz diye sorayım bari. Bağıra bağıra gülmüyorsak onu yazıp çekmiyoruz yani gerçekten. O konuda öyleyiz yani. Karakter dönüşümünü bir unutalım Muratcığım artık. Unutalım. Karton bir karakter yapalım. Böyle bir adam olsun. Bence en komi ya. Hayır, Açık ben konuşayım. üçünün arasında Bu söylüyorum. sezon en komi abla. Keremcem de çok iyi oynadı. oynamış. Dayım da çok mutlu oldu öyle yakışıklı birini oynadı işte. Evliya, tüm bunlara ne diyorsun? Sen nasıl dayandın tüm bu 3 sezonluk tempo? Doğu'nun adını dönüş sezonunda Evliya yapmayı düşünüyorum. Hepsi her bölüm çocuğum gibi. Kötü olanı da orada çok iyiydin dediği zaman şey oluyor. Öyle Beni mi? gazlıyor, motive ediyor beni. Tamam. Anladım, belli ettin kendini. Kurgu nerede devreye giriyor? Hangi karakterlerde? Basmakalı yüzeysel bir şeylik anlayışı da yok. Adam Evet. imansız yani. Böyle gözüm doldu anlatırken. O kadar rencide oldum ki böyle dinliyor iki tane adam. Böyle sigara içiyorlar, böyle bana bakıyorlar falan. İleriki sezonlarda bunlar da yavaş yavaş gelecek herhalde. Ayşe mi kendisi mi? Evet gelebilir. Şu anda stand-up'ıma 45 dakikalık bir faydası var. Herhalde 5 tane Ferrari'si vardı o zamanı komedyenlerin. Bende daha 2 tane var yani şey yapamadım hala. Başka şeyler. Bir markadır. Marka. Sınıf atlaması Markadır. demek. Evet. Aysun Öz'de Başka Şeylere hoş geldiniz. Evet, bugün benim çok sevdiğim, uzun zamandır da tanıdığım ve çok güldüğüm konuğum ve konuklarım var. Evet, sevgili Doğu Demirkol bizimle. Çünkü Doğu 3. sezonunu Gay'inde açtı diyebilirim herhalde. Evet. Değil mi Evet. Doğu? Açıyor yani. Evet, açıyor. 31 Ocak'ta yayınlandı, hatta siz bunu izlerken yayınlanmış olacak. Evet, Doğu Demirkol, Evliya Aykan ve senarist Murat Özsoy bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aysun. Dizi yapmasak görüşemeyeceğiz. Evet, Onu aynen konuştuk, öyle. Evet. Evet, dizi Neyse ki yapmasan biz iş yapıyoruz. Seninle anca kurumsal noktada yani. Profesyonel olarak görüşürüz Ama artık. sana az söylemedim, seni Arkadaşlığımız. müzeye götüreyim, sergi gezelim. Doğu. Teşekkürler. Beni birazcık daha hani kültürel olarak beslemek istedi ama denk gelemedim. Karşıma çıktın sen. Bir şey yapamadım. Ben de Eserler istedim de. karşısında. Ama Denk siz gelemedik. Ayşe ile Anca fena öyle. gezmiyorsunuz ya. Sağ olsun. Gidiyorsunuz. O da beni geliştiriyor. Evet, O da beni yani. geliştiriyor. Ama turnelerde oluyoruz genelde yurt dışında. O sabahtan müzelerine gidiyor. Ben gösteririm. Sonra boş kalan zamanlarda bir müze daha. O da seninle gibi. bir müzeden. Evet evet. Güzel bir Sağ olsun. Bravo. Güzel. Sağ İki olsun. sanatçının böyle birlikte olmasının avantajları. Evet yani beni çok besliyor o konuda gerçekten. Ya ben New York'a gidip de mesela MoMA'ya gitmediğim hiç bilmezdim yani. Sen hiç gittin mi? Ben ayrıldım. Nereden ayrıldın? Kız arkadaşımdan ayrıldım, gidemiyorum artık. Aha. Ama öyle kız Bilmiyorum arkadaşların öyle bir avantajı oluyor değil mi? Hani sergiye, konsere, işte sanat etkinliklerine. Evet. Bahane oluyor yani. Bir kızla gidilir buraya diye gidiyoruz ya. O olmayınca insan Tek Genelde başıma o planları çekemem kadınlar. orayı. Tek başına da giden var aslında yani. Giden var. Biz acaba cehaletimize kılıf mı uyduruyoruz yani? Sevgilimiz yok ki müzeye gidelim diye gibi bir şeye gidiyor olabiliriz yani. Evliya, sende durumlar nasıl? Müzeler, sergiler. Yani Aynı biz durumda gidiyoruz. Biz geziyoruz ya. Bu ara müzemiz yok da. Neyimiz var? Neyimiz var? Sinemalara gidiyoruz. Tiyatro oyunlarına gidiyoruz biraz. Biraz tabii tahammülümüz azaldı yani. Bazı oyunlardan çıkasım geliyor. Ayıp olmaması için de. Bir de Ayıp olmasın diye çıkıyorum ya. Çünkü hiç gülmeyeceğim. gerçekten bir kitleyi karşıma alacakken dilim nasıl tutuldu? hemen alasın var ama direkt. Evet ya, Yani bazı şey oyunları yapmıyorum. da tahammül edemiyorsun ya. Her Yok, oyun ben tiyatro Evliya'ya oyununda. katılıyorum. Öyle mi? Evet, Değil mi efendim yani? yani? Tahammülde zorlandığımız şeyler Gerçekten. izliyoruz. Evet. Doğrudur. Yani. Demek ki Yapacak kız bir şey yok. arkadaşımız için gitmememiz lazım. Önce oyun iyi mi diye bakacağız. Hani sırf kızı etkilemek için oyuna gidersek olabiliyor öyle şeyler. Doğru. Bazen belli olmuyor ama çok iyi diye gittiğimiz şey. O gün bu arada günümüzde olmayabilir. Hani çok canımız sıkkın olabilir, uykusuz olabiliriz, Evet. yorgun olabiliriz, tahammülümüzün düşük olduğu bir gün olabilir, oyun ağır olabilir. Hani o gün o gün değildir belki de. Bazen ben öyle de değerlendiriyorum ama son zamanlarda ben de biraz zorlandığım oyunları Ya izledim. ben hani gidiyorsan aslında zaten keyiflenmek için değil midir yani? Ya doğru ama Kötüyken gidersin zaten. Genelde kötüyken giderim. Daha da kötü yapıp gönderince şey oluyor. Ben tiyatroya küsüyorum ondan sonra. haftada 3-5 kere sahneye çıkıyorum ya ben. Hakikaten bir kişi çıksa onu gözümle görürüm yani çıkanı. Çok falan. kötü ya. Bazen oluyor mu? Geçen bir tane kadın çıkıyordu. Ablacığım nereye dedim.
acile gideceğim ben iyi değilim bayılacağım galiba dedi. Birileri koluna girmiş kadın falan. Tamam sen çıkabilirsin dedim. Ama yani oyun arada çıkmak lazım en azından Evet, çıkacaksak da. Ama acilse Tabii tabii. tabii. Abla yok bayılacaktı Ama gördüm onun onu ya. tansiyonu Biz falan ama Maltepe'de. şimdi oyuncularla göz göze geldik. Arada çıkarsam da çok ayıp olurdu. İşte en önde oturmayacaksın abi. Abi kabak işte gibi. ne bilelim ya. Arkadaşlar üzgünüm ama bizim öyle bir şansımız yok. Oyuna gittiysen başından sonuna kadar. Evet. Arada da çıkamazsın. Çünkü göz Evet, kontağı tabii. kuruyorsun. Senin Evet. orada olduğunu görüyor. Dolayısıyla öyle bir Ben çıkmam zaten. durum yok. Onu Ben yapamıyoruz. çıkmam, izlerim Ama ya. neyse ki canımız sıkıldığında Doğu'nun 3. sezonu var. Ya Yeni. teşekkürler. Çok İyi, güzel konuya geldik bağlamadınız. bari. Çok güzel bağlamadınız mı? Azıcık daha sektörü gömsek linçleri yiyeceğim. Aynen Aysun profesyonel şekilde konuya döndü. Ya ben önce şunu sorayım. Doğu'yu birazcık burada hırpalamak lazım bence. Tabii. Doğu çok hiperaktif biri. Yani 3 sezon nasıl çalıştınız ve nasıl hala birliktesiniz diye sorayım bari. Şimdi kimden başlayayım? Senaristten mi? Murat Çünkü Bey'den en başında onlar çok sana yan yana. geleceğiz, Tabii evet. tabii. Murat nasıl? Doğu'nun hiperaktivitesi zaten işin bence şeyi. Bu noktaya gelmesinin sebebi yani gerçekten hiç durmuyor, kafa sürekli çalışıyor. Senaryoyu yazdıktan sonra da sete çıktığımızda karavanda ya da işte ne bileyim sahnenin içinde de falan sürekli aklına yeni bir şeyler geliyor. Onları ekliyoruz, çıkarıyoruz falan. Aslında o tarafı çok renkli yani. Bizim genel olarak ben de öyleyim biraz. Enerjiyiz ve böyle Evet orada benziyorsunuz yükseğiz zaten. yani. Hani biz Wow. bağıra bağıra gülmüyorsak onu yazıp çekmiyoruz yani gerçekten. O konuda öyleyiz yani. Kriter o mu mesela? Çok güldüğünüz şeyi çekiyorsunuz. Eğer az gülünüyorsa o girmiyor senaryoya, değişiyor. Ya ben bekliyorum yüz yüze anlatmayı. Çünkü aklıma bir şey geliyor. O esnada vereceği tepkiyi görmek istiyorum. Öyle güldüğü zaman çok iyi oluyor. O da mesela işte ben oynarken hani kendi yazmadığım yerlerde daha çok gülüyorum. Çünkü yazdığım yeri bildiğim için dümdüz oynayabiliyorum. Bir tane cemaat evi sahnesi vardı. Kurban bağışlıyorlardı. 1'i 3 bir şey. Orada mesela Murat'ın yazdığı bir yerde ona gülmeden çekemedim ben. Her seferinde güldüm. Yani ben genelde onun tepkisini yüzünde görmek için şeyi bekliyorum. Yani bir gideyim karavanda anlatayım diye. Daha güzel oluyor tabii o kahkaha geldi. Hani bazı şeyleri de biliyorsun bu çok komik. Yani insanlar gülecek ama biz o kadar gülmüyoruz. Yani ama bunun bir alıcısı var net. Öyle bir şeyi koymuyoruz yani. Öyle bir esnaf modelimiz yok anladığım kadarıyla. Murat'ı tanıdığım kadarıyla da öyle. Evet. Ben de öyle Çok seviyorum. kıydığımız oldu yani sahneleri. Çok komik ama bu hani çok şaka. Buna da gülmeyelim deyip attığımız sahneler oluyor yani bayağı. Ve bazen de mesela yazdık sonradan bize komik gelmedi. Ama çok güldü insanlar. Tamam kalsın dediğimizde olabilir yani. Mecburen kalan Öyle bir sahneler var. şey. Çünkü beklenti de öyle ya. Yani sen zaten hani stand-up işi öyle gülmeye geliyorlar. Hazır. Evet, Ben evet. güleceğim diye geliyor. Evet. Doğu'yu da gülecekler diye izliyorlar. Evet, Dolayısıyla belki de öyle. beklenti zaten böyle çok yüksek bir şey bu. Yani Biz çok zor nedense bir şey. öyle şey yapmıyoruz. Öyle keşke bazı işlere de öyle girelim dedik artık. Şimdi başka bir şeyler senaryo var kafamızda. Anlatıyorum diyor ki o karakter şuradan başlasın oradan şuraya gitsin abisinin işi yapsın karakter dönüşümü falan. Diyorum ki karakter dönüşümünü unutalım Muratcığım artık. Unutalım. Evet. Karton bir karakter yapalım. Böyle bir adam olsun bu. Eğlenelim sadece. Yekten böyle görelim bu adamı. Yani ne olmuş da bu adam böyle olmuş artık bir unut. Çünkü öyle yapınca yine bir derinlik, olay örgüsü ıvır zıvır şey olacak. Ya, o kadar kasmasak mı? He ona geldim ben şu nokta. Ha, Doğu için öyle Doğu özel bir şey yani. Adı da Doğu. Ben de hayatım orada diyoruz ki tamam uğraşalım. Ama başka işlerde artık biraz rahat. Güldürelim, geçelim Rahatlayalım dediğimiz oldu kafasına yani. geldik Aysun. Evet. Ama ihtiyacımız var. Vallahi var bence Çok de. var. Her yerde derinlik var. Ama bu Yok sezon abi en komik ya, sezon. vallahi Derinlik bir billahi yere ya. kadar. ÇG izlerken gülmüyoruz mu skeçlerde? Gülüyoruz. Bir skeç yani şey oluyor hani kötü bir şey değil neticede orada bir mizah var. Bu sezon bunu- bence en komik sezon. Hem de çok derin. Aa öyle mi? Öyle mi düşünüyorsunuz? Bence öyle. Şey Doğu mu? Bu sezon evet. bizim Öyle diyorlar. sezonumuz. Yani Bence tam en komik. öyle yargılayamıyorum. Ve yine de bak en derini ve en komik aynı zamanda. Öyle Bence mi diyorsun? bence öyle. İnşallah. Neticede En hem böyle derin net hem mesajları komik olan olabilir ve tabii. çok komik olan. Normalde ikisini bir arada yapmak zor işte. Ciddiye alıyorsun bazen mesaj verirken. Kendi işimizi sezon- övmeyek la Ben burada. öveceğim ya. Bence en komik Hayır abi. hayır Açık ben konuşayım. üçünün arasında Bu sezon söylüyorum. en komik abla. Sence de öyle mi? En Sezonun komiği bu arkasındayım. sezon mu? Şöyle bu Bence sezon öyle. şeye girmedik yazarken. Hani dur ya bu şaka oluyor boş vere. Çok şey yapmadık. Güldüğümüz yerleri koyduk. Evet. Yok, bu sezon öyle hikayesi de olunca güzel bir hikaye. Yani şimdi Doğu'nun hayat hikayesini takip ediyoruz ya biz. Evet. Mesela ilk sezonki hikayede işte daha Debelenme süreci. debelenme tam. süreciydi. İşte Üniversite. ikinci sezonda üniversiteye girdiği süreç
Şu andaki anlattığımız kısım tam böyle stand-up kulüplerine sahneye çıkıp Evet, işte ne artık bileyim Doğu tırmanmaya Gerçeğe olmaya çalışması. gebelenme başladı. süreciymiş. Şimdi duyunca şey yaptım ama. Ya bu sezon aslında şöyle, Nuri Bilge Ceylan biz şeyi çekerken Ahlat Ağacı'ndan önce beni izlemeye gelmişti. O atmosferi görünce kulis, oradaki arka plandaki komedyenlerin telaşı, sahnedeki 10 dakikalık starlık, sonra inip metrobüse gitmen ve eve gitmen veya da işte Beşiktaş'taki bizim Yusuf diye bir arkadaş var. Onun küçücük bir evi vardı mesela. Onu anlatıyordum o zamanlar. Oraya gidip tüpte yumurtasını yapması, orada yaşadığı starlık, o tezat. Bunun dedi filmi yapılır demişti bana. Ben o zaman düşünmüştüm. Sonra biz Murat'la işte tanıştık ettik. Zaten önceden tanıyormuşum, işlerini biliyormuşum. O da beni gıyabımızda tanışıyormuşuz yani. Zaten anlatacağımız şey bu sezonda aslında. Hani buradan yola çıkmıştık. Ama tabii hani ne oldu da bu çocuk hani background'u nedir anlatmışız iki sezon. Şimdi Sade'de gelmişiz. Gelmiş Saadet'teyiz. olmuşuz yani. 2 sezon Peki bu başına. sezon ben şimdi ilk 2'yi izledim. Aha. Evet, çıkıyorsun sahneye o ilk başlarda. Ama başka işler de yapıyorsun tabii hayatını Evet. kazanmak için. Hala metrobüse biniyorsun. Evet. Bu sezon nereye kadar izliyoruz? Bu sezon BKM Mutfak'ta debelenmelerim ve en sonunda Güldür Güldür'e çağrılmam. Hani artık hani acaba bir umut ışığı mı gibiydi benim hayatımda da. Oradaki debelenme ve ben BKM Mutfak'ta çıkarken ailemden para almamak için çünkü o zaman git bilgisayar mühendisliği yap diyorlar. Evet. Bilgisayar mühendisliğine de girersem bir daha buna dönemeyeceğim hayalim olan şeye. Ve çok az kazanıyordu. Şimdi stand-up bir sektör oldu. O Evet, zaman öyle o zaman değildi. değildi. Yoktu yani. Ben bir gece çıkıp işte herhalde 80 lira, 110 lira falan gibi şeyler. Ben fake CV'ler hazırlayıp bir sürü işlere girmiştim. Bu sezon onları da görüyoruz. Garip garip işler. Evet. Bir tane iş adamı dayım var. O bana... Dayın giriyor. Evet. Evet. Biraz Keremcem de çok iyi Çok oynadı. iyi oynamış. Dayım da çok mutlu oldu öyle yakışıklı bir oynadı işte. Dayım da fena değil aslında da. Dayın Kerem o Cem kadar de yakışıklı değilim. mı peki? Yani Fena değil. bir alıcısı var. Karizmatik. Paranın gücü diyelim. Dayımın öyle bir şey var. Aurası var yani. Dayımın yanındaki orada bir dışlanma. Sonra debelendiğim işler, başka işler. Komedide de BK Mutfak'ta bir süreç. Okulda yüksek lisans. Bu hayatın her aşamasında çırpınan modern gencin dramı diyelim. Evet Evliya, tüm bunlara ne diyorsun? Sen nasıl dayandın tüm bu 3 sezonluk tempo? Benim için güzel bir şey ya. Genelde işçiliğini onlar yapıyor. Ben geliyorum, sete giriyorum, ezberimi yapıyorum, eğleniyorum onlarla. Çıkıp gidiyorum. Sonra onlar kurguya giriyorlar. Sonra bakıyorum, ne güzel oynamışım diyor. Ya Burada çok- en rahat aslında Evet, Evliya Öyle Ben- rahat yani. değil ya. O kadar öyle anlatıyor da Her gerçekten. saniye her şeyini değiştiriyoruz ve O kadar büyük bir konfor ki Evliya ile çalışmak. Eyvallah. Ya ben Size de bir öyle. şeyi hatırlıyorum. Bir gece kulübü girişinde bir rabarba olması lazım ve orada bir şey geveledim ben. İşte ben kendi gevelediğim şeyi bir daha söyleyemem. Onu aynı tonlamayla aynı şekilde upuzun bir şey söyledi çat diye. Yani son anda karavanda değiştirdiğimiz her şeyi ezberliyor. Çok ve hani bazı alışık olduğu komedyen reflekslerinden de vazgeçebiliyor hop diye söyleyince. Yani burası böyle altını çizmemiz gereken bir şey değil. Bunu seyirci anlayacaksa komik. Biz anlatmayacağız bunu dediği zaman da ona da dönüyor hop diye. Evliya bizim için çok büyük rahatlıktı. Hani şimdi yok ben bir şey yapmadım falan diyor da ya star yani Evliya. Dizimizin starı hakikaten. Evet, Doğu'nun evet. adını dönüşünde Evliya yapmayı düşünüyorum. Doğu'nun Evliya'ya dönüşü. Evliya alıyorsun artık. Evliya olacağım ben. Ermiş yapalım ya da. Evliya senin için hangi sezon daha komikti? Ya Ya da favori sezonunu sorayım. Komik olması dışında. aslında diyebilirim, bölüm diyebilirim. Şimdi bu sezonu ayrı tutarak. İlk sezonun 7. bölümü vardı. Sizin babayla inançlar üzerine bir şeyiniz vardı ya. O benim hala en favori bölümlerimden biridir. Cenaze bölümü mü? Aynen, cenaze bölümü. İşte o derin bölümlerden. Evet, Evet. onu çok severim ama yani komedisini ayırmak imkansız. Çünkü zaten benim çok severek içinde bulunduğum bir dizi. Sağ ol kardeşim. Kafasını, yapısını çok seviyorum. Hepsi her bölüm çocuğum gibi. Biz de Evliya'nın olduğu bölümlerde mutlu oluyoruz gerçekten. Eyvallah. Üçüncü Vallahi. sezonda hangisi favori?
bir izlemem lazım. Bir görmem lazım. Sen Hastane kurguya güzel bence. girmediğin Görmedim. Hastanede çok güldüm senin hallerine. Ya ben şeyi beğeniyorum. Bu Ankara'ya gidiş yolunda da o araba Ha, sahnesi çok oo. mükemmel yani. O kaçıncı bölüm hatırlamıyorum Evet ama biraz kendi aramızda bir şey dönüşecek bu, biz bunu kapatalım. Evet, kapatalım biz bunu. Doğu. Hayır, Neticede ilk sezonda da bunu sormuşumdur ama Aha. burada da neticede kayıtlara geçsin diye tekrar sorayım. Neticede yani Ahlat Ağacı, Nuri Bilge Ceylan, işte festivaller, ödüller falan. Sonra stand-up zaten hayatına devam Evet. ediyor. Başka filmlerde çektim bu arada. Ama Doğu diye hani kendi adına dizi çekmek. Hani bu senin herhalde megalomanlığından değil. Aslında buradaki derdin biraz önce söylediğin gibi hayata yeni atılmaya çalışan, üniversiteden mezun olmuş ama okuduğu işi de yapmak istemeyip işte sahne sanatlarına ya da göz önünde bir iş yapmak isteyen bir gencin hikayesini ve sıkıntılarını anlatmak mıydı? Yoksa megaloman mısın gerçekten? Göz önünde de değil, aslında toplumun hop diye kabullendiği bir meslek değil yani. Biz kendine ben başka bir şey yapacağım diyen herkesin aslında karşılaşacağı bir direnç, toplumsal direnç, aile, mahalle baskısı belki. Ama Doğu'nun adı, ben komedyen olsun dedim, işte The Comedian olsun dedim, bir sürü seçenek sundum, zorla Doğu dediler, öyle oldu. Yoksa Doğu benim için baskı yani, bunu Evet. yaşamak istemezdim ama güzel oldu şimdi baktığımda. İyi ki yapmışız dediğim bir şey. Yani Murat'la da iyi ki tanışmışız. O önceden Radi Hoca diye bir şey yapıyordu TRT'de. O zamanlarda ben takip ediyordum ve diyordum lan ne kadar keşke tanışsak. O da o zamanlar benim YouTube'da çektiğim videolar vardı, işte abiler videosu falan. O zamanlar dalga geçiyordum o en güçlü zamanlarında. O da onları biliyormuş ve bütün yapımcıları diyormuş ki Doğu Demirkol diye bir çocuk var. Şu an bilgisayar mühendisliği okuyor ama işte çok yetenekli falan diye demiş ki kardeş ne yapalım bilgisayar mühendisliği okuyan adam falan diye. ama Sonra- denk geldik işte bir şekilde. Evet. Bir şekilde denk geldik. Çağırmışsınız bir şekilde. Vallahi Evet. bizi bir araya getirenlere çok teşekkür ediyoruz ya. Gerçekten Bu arada İnanılmaz Ege bir de şey var bulduk yani. ya. Aramızda Ege de olacak. Evet Öyle Ege'de oldu, olacaktı ama Yani böyle 3 tane siyah giyinmiş Sap. adam değiliz yani. Biz Ege'miz var, annemiz var. rahatsızlandı. O yüzden aramızda değil, geçmiş olsun Geçmişler diyelim. olsun Ege. Buradan da Ege. Ege'nin de performansı ama daha önceki sezonlarda da şimdi benim izlediklerimde ilk ikide yoktu henüz. Ama Evet. o da çok iyi Bu oynuyor. sezon biraz az var. O şey Çalışma. öyle hem o hem de şey Ritminden. hikayenin Yani. gidişatında o Zeynep üniversitedeydi. O da evet Ege'de gerçekten çok inanılmaz bir oyuncu Annenle ya. baban nasıl karşılıyor diziyi? İzlemişlerdir herhalde. Denk geldikleri kadar o. Platformlar yok evde. Normal televizyon var. Televizyonda çeken kanallar var. O kadar televizyonun hiç dünyalarında yok onların yani. Evet. Annem şu anda daha çok Beylerbeyi'nde, benim o tarafta, orada hiç yok. Televizyonla alakaları yok yani. Gördükleri kadar biliyorlar açıkçası. Evet. Çok da hepsini bilmiyorlar. Ya kendini izlemedi. Yani birileri izletmiştir babam Hmm. anneme. Y- Çok yorum yapmadılar. Hani bilmiyorum. Ama peki tüm Memnun değilim. Memnun değiller ama memnun olduklarını da söylemediler. Söylemedim. Ama klasik anne babanın da biraz öyle tavrı vardır ya, hani anca böyle çok önemli noktalarda artık memnuniyetlerini dile getirirler. Aha. Hani biraz böyle ya adam hani kanda çok da- ayakta alkışladılar. Yine kimse Evet. memnun olmadı. Evet. Yok bizde öyle ya. Öyle bir aferin oğlum deme şeyi pek yok yani. Evet, bazı olur Bizim o. yani sende var mı? Bende de yok. Yok ya Ben sen söyleyemiyorlar. Bizimkiler galiba sevdiğini belli edemeyen Galiba- aile modelleri. Evet, işte geleneksel Hani aile bir mi aferin- dediğinde evet. Annem biraz daha söylüyor iyi. bana söyle değil mi? ama bu defa fazla söylüyor yani. İnandırıcı Kötü da olana olmuyor. da orada çok iyiydin Yalan dediği oluyor. zaman şey oluyor. Öyle Beni mi? gaz Ha. ediyor. Motive ediyor beni. Tamam. Anla belli ettin kendini. Aynen. Yok bizimkilerde hiç yok ya öyle bir şey. Ama gözlerinde görüyorum annemi Görüyorum. bazen. Evet. Ya oyuna geldikten sonra, çünkü babam mecburen, çünkü hastanedeki herkes gelmek istiyor falan. Doktor arkadaşları da geliyor, onunla geliyor, bununla geliyor. Adam mecburen oyunuma geldi defalarca ve artık yani ilk geldiğinde çok yol kat etmiştim yani. Harbiyelerde kapalı gişeler bir şeyler. İlk oyunuma geldiğinde gene Unique'de açık hava 2000 kişi falan. İlk oyunuma geldi, dedim baba anca geldin, dedi ki oturmasını bekledim dedi. Cevabı da var. Anlayabiliyorum. Kendi oğlum öyle bir şey yapsa. Yani orada herhangi bir çok yolun başındayken başına talihsiz bir şey gelse çok üzülürüm. Evet. Biraz kendini korumak, biraz da seni korumak. Neticede orada olduğu için sen çok daha fazla heyecanlanabilirsin. Hani
olumsuz etkileyebilir. Belki de bu yüzden öyle davranıyor. Belki öyle. Ben Nuri Bilge Ceylan'da da görmüştüm. Oynama geldiğinde en öndeydi. Herkese kahkaha diyor. Yusuf'a çok gülüyor adam. Ona çok gülüyor. Aşağı geliyor bana söylüyorlar ikide bir. En sonunda ben çıkıyorum. Çıktım o tarafa bakmadım hani gülüyor mu diye bakmamak için. Hiç gülmedi ama hissettim orada. Sonra ertesi gün beraberiz. Hocam dedim hiç gülmediniz. O kadar gerildim ki sen sahnedeyken dedi. İşte, Ben oradaymışım evet, gibi evet. hissettim falan dedi. O olabilir yani. Anne babanın endişesi belki odur yani. Evet, evet. Peki Murat, sonuçta yaşayan birini yazıyorsunuz ve çekiyorsunuz ve o yaşayan biri kendi oynuyor başrolde Doğu olarak ve o senin arkadaşın ve birlikte yazıyorsunuz. Bu hani çok bulunabilecek, çok karşılaşabilecek bir şey de değil. Yani Doğu aslında çok zor, çok da riskli bir şey yapıyor. Ama senin için de aynı riskler var ya da zorluklar var bir taraftan ya da avantajları da olabilir. Dolayısıyla bu denklemde nasıl çalışabildin ya da Ya rahat bizim mıydı? ta işte ne zamandan Doğu'nun ilk fanı benim işte o zaman daha hani Öyleymiş, izlemeden evet. önce o da izliyormuş falan. Bizim zaten espri anlayışlarımız uyduğunu ben hep hissediyordum yani. Zaten sonra stand-up'ını izledim falan. Onun Doğu'nun kendine has bir tarzı var ve bana çok kafama yatkın bir tarz, sevdiğim bir tarz. Hem öyle hem de bizim geçmiş hikayelerimize çok paralellikler var. İşte anne baba ilişkileri falan hani tam tezat ama hani benzer durumlar var falan. Aslında aynı mahallenin çocukları gibi bir şeyiz yani. O yüzden anlattığı bir şey direkt bende yankılanıyor ve onu geliştirebiliyoruz Aslında yani. bir mahallenin çocuğu değiliz. Evet yani neyse. Yani her mahalleden dışlanmışız ve yani hiçbirine tam olarak şey yapamıyoruz yani. Ben normal mahalle olarak söylemiştim. Evet. Evet. Ama yok yani öyle bir Evet, hani evet. şeyimiz yok yani. Kalıplaşmış bir düşünce modeli var ve başkalarını dışlayan herkeste var bu. Bu üzücü bir şey yani bizim ülkenin davranış paterni olmuş artık yani. Bizde yok. Ve bunu işte rahat anlatabilmekte büyük bir konfor. Ben Murat'ta şeyden çok mutluyum. Şimdi başka senaristlerle de çalışıyoruz. Arada hikayeleri anlatıyorum, ediyorum falan. Kimse benim anlattığım bir şeye hadi canım demiyor. Yani yok artık ya dur falan demiyor yani. Murat diyor. Yani aramızda ne hiyerarşik bir şey var, ne bir öyle bir endişesi var. Ya da Doğu buna kızar mı gibi bir şey yok. Bende de ona karşı yok. Bazen görüyorum yani. Bir şeye karşı çünkü biz kreatif insana bir şeye hevesle anlatırken karşındakinin gözünde o şeyi görmeyince çok düşüyoruz hakikaten. Çok, tabii. Onda da ben onu görüyorum ama acımasızca birbirimizi yerden yere vurabiliyoruz. Öyle olunca da en güzel şey Formunda çıkmış çıkıyor, oluyor tabii. sonuçta. Beslendiğiniz nokta tabii ki hani kendi hayatlarınız ya da sokak bir taraftan, yani gençlerin bulunduğu ortamlarla da. Ne kadarı birebir Doğu'nun hikayesi, hayatı, kurgu nerede devreye giriyor, hangi karakterlerde? Yani orada bir dozu var mı? Hani %80'e 20? Valla çok yani. Doğu'nun hayatı zaten hani çok kurgulayabileceğin de bir şey değil bence. Hani enteresan ilişkiler var, enteresan dinamikler var. Normalde mesela bir anne tipi anne modeli vardır ya hani o değil, bambaşka derinliği var. Baba modeli bambaşka, onun başka bir derinliği var falan. O yüzden aslında hiç böyle orijinal bir şey olsun diye bir şey aramadık. Aslında direkt Çok orijinal hayat bir hikaye hikayesi tabii. yani. Çok dindar bir anneyle, Evet. dindar olmayan bir babanın, Evet. avukat bir anneyle doktor babanın, Evet. aileyi de bir yere seküler diyemiyoruz ama Evet. tam bir hani muhafazakarlık. Ya Türkiye'deki seküler gibi öyle basmakalı yüzeysel bir şeylik anlayışı da yok. Adam Evet. imansız yani. Öyle ben seküler olacağım diye bir şey de yok yani. Evet, Onun da bir mahallesi yok aslında Yok, yani. evet, Öyle evet. bir şey yok. Ama dünyadaki yani asıl şeye bakacaksak en uç köşelerdeler yani. Evet. Türkiye'nin uçları zaten neye göre uç ama onlar gerçekten uçlar. Ya Doğu nasıl bulmuşlar birbirlerini peki? Bu kadar uçta iki Bunlar insan. ablacığım şöyle oluyor bunların olayı. Buna iki tane evleniyorlar. Bayan olanı kapanıyor bir noktada. Ha. Başını kapatıyor, Sonradan. tesettüre giriyor. Evet. Ben ilkokul 1'deydim galiba. Eve geldim. Annem hop başı kapalı. aslında Öyle adam da öyle olunca evde bir soğukluk. Ben şimdi olayları yeni yorumluyorum. Evet. Şimdi anlatacağım için hani işte Evet. bu karakterleri yeni tanıyorum onların şeylerinde. Evet. Hani bir şey var, iletişimsizlik ve ayrılamıyorlar çünkü bir çocukları var. Ben de onların birlikte kalmaları için onların başlarının belası gibiyim. Biraz yani şimdi anlıyorum bütün orada bir olup biten şeyleri. Kadın işte Amasya'ya taşınmış adamın tayini çıktı diye. Amasya küçücük bir yer. Normalde işte herkes İstanbul'da kardeşleri falan Ankara hukukta okumuş. Amasya'ya geliyor bir anda.
Bir iletişimsizlik var yani. Anlıyorum ya. Ve oradan gelişen bir değişik aile tablosu. Çok değişik. Yani normal bir anne oğul, şimdi dizilerde hep böyle belli şeyler vardır ya, işte şimdi Doğu dizisinde başka biri yazıyor olsa işte bir genç var, başarılı olmak Evet. istiyor, hemen bir anne koyarız oraya, temizlik yapar bilmem ne, baba işte değil yani, daha derini var orada, daha felsefi noktaları var. Mesela dayıyla olan bir tartışmasında falan gerçekten Doğu'nun bazen bana ses kayıtları attığı oluyor, işte en çok o diyaloglarda, hani o çoğu hatırladığımız şeylerde birebir annesiyle konuşması, mesela birebir dayısıyla konuşması, hani oradan çok besleniyoruz yani. O taraflarda çok değişik karakterler var. Onların üzerine bir şey inşa ettiğinde hem gerçek oluyor hem de farklı bir şey yaşıyoruz. Gerçek karakterlerin cinsliğini yazarak yakalamak herhalde çok mümkün de değil Çok ya. iyi, evet. Bir acayip yani. Mesela Yani inançlı bir klişeler insanın onlar. şunu demesi, mesela dayımın, Allah parayı sevdiğine verir. O zaman zengin insanlar Allah'ın sevgili kuludur gibi bir yerden zenginleri hani başka bir noktada da ulvi bir yere taşıması Evet, evet. bu bence aşırı pragmatist bir zengin bakışı ya. Oradan kendini de Yani nemalanıyor. kurarak yapmayacağım, Ya böyle bu, kendi evet. derinlikleriyle yürüyen bir şey var bence. O yüzden çok... Sağlamayı da hemen yapabiliyorsunuz aslında. Yani geriye Ya şöyle oldu, bu sezon bir şey vardı, şöyle bir sağlama yaptık. Dedim ki dayıma, dayı dedim, beni bir aşağıladıkları bir sahne var. Anlatayım, ne olacak Anlat ya, abi, güzel. anlatayım. İkisi oturuyor, ben onun ofisinde, bana dedi ki bir Erenköy'de, Göztepe'de böyle bir köşk vardı. Oranın en üst katı da bir ardiyelik bir yer. Evet. Orada sen çalış dedi. Komedyenlik mi yapacaksın, ne yapacaksan? Dedim, ben de iş adamı olmaya çalışıyorum. Dayı diyorum, bana 10 lira veriyorlar gecede. Ben seninle beraber iş adamı olacağım. O diyor ki olmayacaksın. İşini yap, git anla, yaz. Gel bana anlat diyor yazdıklarını. Ben de çıkıp orada kendi kendime yazıyor falan. Bir gün dedi, ne yazdın, gel anlat dedi. Bir tane de arkadaşı var yanında. Ben dedim anlatamam, 2 kişiyi anlatamam. Bunlar 200 dolar koydular. 100 dolar, o 100 dolar Amerika'dan mı gelmişler yani ceplerinden. 200 dolar ve anormal bir para ve ben hani o bir aylık bir para. Onu almam lazım. Hakikaten aldım. Anlatıyorum onlara. Gözüm doldu anlatırken. O kadar rencide oldum ki böyle dinliyor 2 tane adam. Böyle sigara içiyorlar, böyle bana bakıyorlar falan. yani kişiye özel şov yapmak sana dokundu o noktada. Çok dokundu. O zaman çok fazla dokundu ve 5 dakika zorla anlattım. Gözümde bir yaşla parayı alıp çıktım oradan sessizce. Gülmüyorlardı, böyle bakıyorlar. Bunu mesela sağlamasını şöyle yaptık işte. O anı hatırlayamadım. Aradım, sordum. Dayı dedim, beni aşağılamıştınız ya bir gün dedim, 2 arkadaş. Evet. O kimdi? O kimdi? Fatih Ulusoy. Direkt hatırlıyor ve aşağılamıştınız. Estağfurullah falan da demedi. Evet, aşağılamıştık, tamam. Güzel hikaye. Böyle bir buruk yani aslında, Evet, ama evet. tabii şimdi bakınca komik duruyor ama o esnada Yaşarken öyle değil. yaşarken evet ya. Ama bunu anlatırım diyor insan yaşarken de. Bunu bir gün anlatacağım galiba diyorsun. Tabii hayatında öyle notlar almaya devam ediyor. Yani bir, şovunda anlatabilirsin. 2, dizide anlatabilirsin. O yüzden senin her yaşadığın, her dakikan hani bir taraftan da Evet. malzeme de yaratıyor. Ne Evet. kadar enteresan şey yaşarsan o kadar da iyi. Ve bu Ve enteresan bitmiyor şeyleri yani. yaşamak için de bir gayret sarf ediyor musun? Yani şuraya gideyim bir Sarf şey çıkar etmiyorum. diye. Sarf etmiyorum. Şu anda mesela Ayşe Hanım'la yaşıyoruz işte. Çok değişik bir şeyde büyümüş arkadaş çevresinde. Ben de Amasya'da büyüdüm yani. Amasya'daydı ilkokul, ortaokul, bir nokta sonra yatılı okula gönderdiler de. Yani çok çatışmalar var ve her gün bir şey çıkıyor. Bu Ayşe ile ya Ayşe Kırca ile şöyle bir avantaj var. O da komedyen bir aileden geliyor. Evet. Ve hani biz yani çocukken en çok Tabii. onlara gülüyorduk yani. Tabii. Öyle bir aileden geliyor. Evet. O noktada da hani sadece müze gezmiyorsunuz herhalde. O noktada da beslendiğin şeyler vardır. Yani evet, anlaşıyoruz. Yani o da kahkahası çok şen bir insan. O beni çok mutlu ediyor. Yani o gülüşü almak, her an yanında hani mizahi öğeye çat diye o tepkiyi veren insan çevrende lazım yani, çevremizde. Evet, kesinlikle, kesinlikle. O da bence tüm bu hem stand-up'ına hem Doğu'ya ayrı bir enerji olarak geri Evet. dönüyordur zaten. İleriki sezonlarda bunlar da yavaş yavaş gelecek herhalde. Ayşe mi, kendisi mi? Evet, gelebilir. Şu anda stand-up'ıma 45 dakikalık bir faydası var. Bayağı varmış 45 Bayağı dakika. var ya. Ben yeni şovuna gelmemişim o zaman. Evet, Ben gelmedim. çok olmuş. Bayağı gelmeyeli. değişti. Evet, ben şu anda Beklerim Utandım ya. şu Ne anda. zaman müsaitsen.
Evet, ilk Protokolü fırsatta tamamen ayırıyorum bütün Evet, ekibe. Çok Buyurun, teşekkür ederim. Buyurun efendim. Ya Evliya, sana da şeyi soracağım. Neticede oynadığın karakter, neticede daha beyaz yakalı, daha böyle düzenli bir işi var. Hani Doğu'nun tam tersi gibi bir karakter. Ve sen onu sürekli bir yerlere taşıyorsun, götürüyorsun çünkü araban var. Bu senin karakterle olan iletişimin, yaklaşımın ve gerçek bir karakter değil mi Tabii, Evliya'nın tabii. karakteri? Evet. Birilerinin birleşimi mi yoksa tek bir kişi mi? Ya çoğunlukla tek bir kişi. Hı hı. Yani Özgür çok enteresan bir karakter. Gerçek hayatta da Özgür olmayabilir adı. Ama gerçekten çok yani kendi içinde çatışması olan bir karakter yani. Öyle bir başkasına bırakmayan bir karakter. Çatışma için iki kişiye ihtiyacımız yok. Yani tek başına bir çatışma. O yüzden çok derin bir tip. Evet. Özgür'e anca Evliya olurmuş. Şimdi sonradan düşününce Eyvallah ya. çok güzel oldu. Korkutucu bir şekilde Özgür'le bazen benzeyen yerler oluyor. Hayatımda en korktuğum alan orası ya. Mesela yaşadığım evi sırf ondan değiştirmiş olabilirim. Özgür'le aynı Özgür'e koşullarda. benzedim. Evet, aynı koşullarda yaşamak istemiyorum ya. Oradan taşındın benim geldiğim Taşındım yerden. aynen. İyi, süper. Oradan taşındım. Yani normal. Büyük bir eve taşındım. 1+1 rezidans Özgür'ün alanı. Plaza olsun diye hemen. Özgür'den Gerçekten. uzaklaşmak için. Ya evet, çok güzel yani onu oynamak çok keyifli. Çünkü bir de yani karakteri öyle güzel Tanıdın mı dalgalı. Özgür'ü? Yani adı Yok, Özgür mü tanımadım bilmiyorum ama işte telefondan konuşmalarına bir iki şahit oldum. Çok kısa. Evet. Tanışamadık daha. Ben de görmüyorum ne zamandır da. Tabii. Sette bir konuştunuz bir Evet. ara. Hala hayatında ama değil mi? Arkadaşlarınız devam ediyor. Evet tabii canım. Benim bütün arkadaşlarım hala hayatımda ya. Öyle bir şey mi? Götüm kalkmıyor yani. Ama Onaylamak senin durumunda Kalkmıyor. kaldık. Kalkmıyor. Biz de onaylamak teması durumunda kurduğum kaldık. öyle mi gerçekten? Kalkıyor Doğru mu? Evet. Ben o kadar görmüyorum Doğu'yu. Götür mü? Sadece Ha, sette o kadar görmüyorum bak politik bir cevap var. Hayır yok 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 ya. ya. Biz 3 sezondur aynı şekilde aynı dostlukla devam yani. Evliya ama Beni aksine sıkıştırıyor. Evliya'nın kalkıyor ben size. Filmler ondan sonra karavana geliyor böyle. Benim karavanıma neden girildi falan diyor böyle. Herkes bekliyor karavanın önünde. Bak şimdi nasıl Bak, yapım burada Tetikledik konuşacağım şimdi. şimdi ondan sonra olacak ya. Set sırlarımızı buraya döküyor muyuz Oğlum abi? gerçek mi? Neler Attım yaşanıyor ben. kamera arkasında? Kamera önü de gerçek, arkası da gerçek. Bu nasıl bir şey? Kamera arkasını çekiyoruz 2 sezondur da kurgulayamadık. Ha. Yoksa bayağı eğleniyoruz. Evet, orada da Vallahi. kocaman bir dünya var aslında. Ayrı Doğu backstage mi olur? Ne olur? Artık ne olacak Ne olur? yani? Hadi oradan Doğu ayrı bir dizi daha da çıkabilir. gerçek gibi bir şey mi? olur? En gerçek ama. Has Doğu. Az Doğu. Öz Doğu. Olabilir gerçekten. Sen ne düşünüyorsun Murat bu konuda? Doğu tüm bu süreçte şımardığını düşünüyor musun? Ya ben ilk tanıştığımda neyse koyuyoruz yani diye düşünüyorum. Beraber şımarmış olabilir misin? Olabilir. Ya bilmiyorum yani işler yolunda gittikçe bizim için yani şımarıklık diye bir şey yok. Biz hani küçükken de bu hayalleri kuran insanlardık yani bu hikayeleri zaten Doğu yıllardır stand-up'ını anlatıyor. Yani biz bir şeyler yapmayı seviyoruz. O yüzden hani onu yapmaktan sonra hani yapmış olmak bize çok ekstra bir şey katmıyor bence. Yani orada bir havamız, şeyimiz yok. Biz yapmayı seviyoruz diye düşünüyorum ben. İşi yap. Ya bir de hani başarı gibi şeyler ben hep nasip kafasına baktığım için şu hayalini kurmayacağım şeyler de oldu benim hayatımda. Ben hani bilmezdim yani Cannes Film Festivali'nde falan haberlerde gördüğüm kadar. O yüzden hani hiç şımarabilecek bir noktada olduğumu da düşünmüyorum. Nasip oluyor bir şeyler. Bu Doğu dizisi de hep hayalini kurduğumuz şeyler. Yani daha çok bu sezon aslında benim stand-up'taki şakalarımdan da beslenmişiz. Evet, sezon bayağı malzeme aldık oradan. O biraz kötü oldu benim için yani. Yeni bir set Ya, yazman değiştirmen lazım. gerekiyor artık. Birazcık şey oldu. Erkek muhabbeti vardı mesela sen Evliya ile yaptığımız. O da benim stand-up şakamdı. Mesela artık o yok stand-up'ımda. 2 milyona. Kaç verirsin gibi şeyler. Evet. Tabii öyle yer değiştirecektir eminim senin Ya şakaların. sence diziler. şımardın mı asıl? Evet, ben de Aysun sormanı Hanım, bekliyordum. lütfen. Bence şımarmadın. Değil mi? Doğu. Teşekkürler Yani ya. seninle ilk röportajı ne zaman yaptık? 7 sene oldu herhalde. Değil 7. yıl tabii. 7 yıl önce yapmıştık BKM Mutfak'ta. Evet. Yok, mutfak mıydı orası? Mutfak. Bilmiyorum ki bir yerde yaptım ama. Stand-up show'u Aha. nerede yapıyordun? BKM büyük salondaydı herhalde, yukarıdaydı. Mutfaktı diye hatırlıyorum. Öyle mi? O ilk başladığın yerde. Mutfakta. Şovu tabii büyük salonda yapıyordun da biz röportajı Aşağıda tuğlalı şeyde. Evet, tamam. tuğlalı. Evet, mutfaktı, doğru hatırlıyorum. Vay be. Doğru söylüyorsun, mutfakta.
O günden beri aynı Doğu. Benim ilk programlarımdan biriydi o Doğu. Ya evet. Evet, televizyona yeni geçmiştim. Sen heyecanlamıştın gazeteden. sunarken, ben sunmuştum senin Evet, yerine. girişi sen yapmıştın. Ben şımardım mı Doğu? Yok yok. Ama gerçekten sen hala aynı tevazu. Ya. George Clooney'lerle kimlerle röportaj yaptı? Ya bizi adam yerine koyup gelmesi. Estağfurullah ya. Allah razı olsun. Estağfurullah. Evet. Ama her şey senin için çok keyifli gidiyor. Hani Evet, ben böyle evet. çok büyük bir mutlulukla Sağ izliyorum. ol ya. Hem Doğu'nun ki şimdi 3. sezon Gain'de herkese keyifle izliyordur İnşallah. zaten. Hem de diğer yaptığın işler de öyle. Sinema filmleri geliyor. Evet, Var evet. mı yeni? Var. Doğu dışında neler var? Var. Stand-up dışında. Filmler, diziler, bir şeyler, başka şeyler de var konuştuğumuz. Gene Murat'a anlattım. Çünkü yazdım biraz ve hiçbir şey almadım, direnç kimseden. Sonra Murat'a anlattım. Murat dedi ki tamam çatışma okey ama çok bariz. Yani bunu en başta anlıyoruz. Gel bir tane daha olsun. Bir şey daha en sonda anlayacağım bir şey olsun falan filan. Çok kafamı açtı. Allah razı olsun Murat'cığımdan. Onu da Yani- birlikte mi yazacaksınız? Yani Biz öyle olmuş. Beraber hayal ediyoruz her şeyi de. Evet. Yani Evet. bazen İyi bir takım oldunuz. Evet Evet, evet, evet. iyiyiz yani. Yani her şey çok kusursuz gidiyorsa Murat'ın kapısını çalıyorum. Bu kadar kusursuz olmamalı. Gel şunda bir pürüz bul diyor. Oradan buluyor. Var bir Yetişiyor şeyler yani. yani. Yine. Peki Doğu şey düşünüyor musun? Neticede stand-up'ın bu kadar trend olmasının sebeplerinden biri de sensin. Evet. Yani herhalde. son zamanlarda yaşadığımız bu ki aslında çok başarılı kadınlar da var Evet. bu alanda. Hepsini çok keyifle izliyorum. Senin bu çıkışından sonra böyle daha fazla yetenek çıktı oradan. Onlar da çok tatlılar, çok şekerler ve insanlar stres atıyor Evet. neticede bütün bu gösterilerde. Ama mesela sen işte kaç yıl oldu? 2017 mi Güldür Güldür? Öyle 2016 2017. 13 mü? Gerçekten benim var ya. Tarihler bende hiç de kafam- gidiyor. 10 yıl olmuş. Evet. Vay Yani be. 10 yıl olmuş. Yani sen 10 yıl önce değil de 20 yıl önce ya da 25 yıl önce bu sektöre girseydin daha çok kazanırdım, daha çok iş yapardım, daha çok ünlü olurdum, Onu daha sektördeki çok der herkesten misin? duyuyorum ya. Sadece benden Hmm. değil. Mesela bir model de falan Evet, diyor ki evet. ne kazanmışlar zamanında. Biz öyle bir şeye denk gelmedik. Gazeteciler de aynı şeyi söylüyor, Gibi. televizyoncular Öyle da mi? aynı şeyi. Sizde de Tabii, var tabii, değil mi? tabii, tabii. Yani evet onu herkes söylüyor. Yani bilmiyorum benim kadar iş yaptığı zaman herhalde 5 tane Ferrari'si vardı o zamanın komedyenlerin. Bende daha 2 tane var yani şey Ya. yapamadım hala. Yok şükür ya şöyle emeğimin karşılığını aldığıma inanıyorum ben. Yani bir de hani çok da ucuza da şey yapmıyorum. Evet. Deal'lar yapmıyorum yani. Bu iş kaliteli bir şey, böyle bir şey. Çok kafa patlatıyorum ve ben hani genelde hani böyle bir senaryo ekibi bir şey yazsın ben çıkayım oynayayım da değil. Son noktaya kadar karavanda falan bu sığ oldu bir şey olsun sonradan gelsin falan. O yüzden çok ucuza şey yap gittiğimi zannetmiyorum. Yani kendi markanı, Doğu markasını Aha. iyi kurduğunu düşünüyor musun? İşte o gözle de bakınca da sanki işletme gibi çok profesyonel bir şey oluyor. Öyle de bakasım gelmiyor. Ama derdimi anlatıp bunun karşılığını da Allah'a şükür az çok aldığıma inanıyorum yani. Aç değilim, açık da değilim. Önceden gelseydim hani 10-15 yıl önce belki bu kadar toplum belki hazır değildi bu kadar uçlarda şeylere. Daha suya sabuna dokunmayan şakalar varmış gördüğüm kadarıyla. Şimdi ben her sinir noktasına ufak Evet. ufak Dokunuyorsun. dokandığımı hissediyorum. Hatta Ve bazıları ben için böyle dokunulmayacağını düşündüğümüz noktalara da sen ulaşıyorsun stand-up show'da. içindeyim biraz Çünkü da evet, hepsinin. evet. Hani dışarıdan da bir eleştiri değil. Öz eleştiri gibi olduğu için insanlar da bunu art niyet olmadığını da Evet, görüyorlar. evet, evet. Bir de çok Öyle. olduğun gibi birisin. Bence onun Evet. avantajını da çok yaşıyor. Öyle değil mi? Ki bence bu diziyi yani kendi adıyla birinin dizi yapması, tüm hayat hikayesini bu kadar yani rahatça Seinfeld yapmış o da iyi bence. evet. Yani Türkiye'de kolay bir şey değil. Evet. Ve bunda bence senin o kurduğun iletişimin çok doğal biri olman, samimi olman Sağ ol bunların ya. hepsinin faydası Teşekkürler. var ve onun da karşılığını alıyorsun. Sağ İnşallah ol daha ya. da iyiler Amin. olsun. Amin. Temiz kalpli olmak önemli bir Uğraşıyoruz. şey bence. İyi insan olmak da kolay değil ama önemli. Dolayısıyla yolunuz açık olsun. Amin.
Teşekkür Üçüncü ederiz. sezon hayırlı olsun. İzleyicisi Teşekkürler. bol olsun. Çok sağ ol programına bizi konuk ettiğin için. Ayşun Özl'le Ben teşekkür ederim. program Başka yapmak şeyler. bir başka şeyler bir markadır. Marka. Sınıf atlamışsın Markadır. demek. Evet. Kariyerinde sınıf Kariyerinde bir atlamışsın. noktadasın Tabii, demektir. evet, Çok evet. teşekkür ederim arkadaşlar. Bunları Teşekkürler. duymak benim için büyük mutluluk. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ ol Ayşun. 4. sezonu sorayım. Geliyor mu? Gelecek mi? Ne zaman gelecek? Gelecek gibi duruyor ama tam belli değil tabii. Biraz acele edin, bu sefer araya çok koymayalım gibi şeyler var. Yapımcı ve platformdan. Geyinle devam mı? Yayın evet. Hemen ardına yapalım falan gibi ama arada bir film var sanki. Birazcık Sizin. Murat'la. Murat'la. Evliya'yla da olur. Daha belli değil oyuncu şeyi. Ben Evliya'yı kattım. Evliya'yla biz çok rahatız ya. Her şeyde olsun isterim ben. Tekrar çok teşekkürler. Sağ Biz olun. teşekkür Teşekkür O ediyoruz zaman efendim. yeni yapımlarda, yeni projelerde İnşallah. Görüşmek üzere. Her Görüşmek zaman. üzere efendim. Evet, Doğu'nun 3. sezonunu konuştuk. Çok da keyifli bir sohbet oldu bence. Tekrar çok teşekkürler hepinize. Doğu'yu henüz izlemediyseniz 3. sezonu Geyin'de mutlaka izleyin ve bu videonun altına da yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın, abone olmayı unutmayın. Başka Abone bir ol, programda görüşmek Abone üzere. olun.